Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Uzun zamandır izleyicilerimiz şunu soruyor. Finlandiya'da tamirci olmak adı altında bir program yapsanız diye. Buna bugün cevap vereceğiz. Bugün Mesut Bey ile beraberiz. Mesut Bey burada tamircilik yapıyor. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Gelin hep beraber Mesut Bey'in hikayesini dinleyelim. Önce Mesut Bey'i tanıyalım. Mesut Bey nerelisiniz? Ben Şırnak Cizreliyim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bir okul falan okudunuz mu? Türkiye'den mi mesleğiniz? Türkiye'de de tecrübemiz var. Burada da ayrıyeten ekstra tecrübemiz var yani. Kaç kişi çalışıyorsunuz siz bu tamirhanede? Sadece tamir bölümünde 5 kişi çalışıyoruz. Evet. Ayrıyeten 2 kişi de ofis bölümünde. Evet. Yoğunsunuz. Yoğunuz. Biz Helsinki bölgesindeyiz. Burası yoğun bir bölge böyle. Burası yoğun bir bölge. Evet. Müşterileriniz oluyor sürekli. Müşterimiz sürekli var. Evet. Finlandiya zaten şey olarak biliniyor. Burada biz Fince şöyle diyoruz. Autokansa. Evet. Yani arabayı seven bir millet. Aynen öyle. Herkeste hemen hemen araba var. Bir ailede 3-4 tane araba da Evet. oluyor mesela. Burası size ait bir yer mi yoksa böyle bir zincir şeyi altında mısınız? Bizim tamirhane Finli bir firmanın zincirlemesine bağlı. Evet, Fixus'a. Evet. Evet, Fixus büyük bir şirket. Büyük ve güvenilir bir Finlandiya şirketi. Evet. Müşteri arabayı getirip teslim ettiği zaman, yarın gel al dediğin zaman zamanında çıkarabiliyor musunuz? Genellikle bir aksilik olmadığı dışında zamanda çıkıyor. Zamanında çıkıyor, Evet. teslim ediyorsunuz. Evet. Burada genellikle Finlandiya kanunlar ülkesi. Evet. Burada içeride tamirat yaparken bu akıt yağları yani yağlar, arabadan dökülen şey yakıttır işte Yanık yağ. maddeler. Bunlar Finlandiya'da biliyorsun kanunlar çok sert. Evet. Her yere atamıyorsunuz. Evet, doğru. Kanunlar ne diyor bu konuda? Kanuna genellikle bizde mesela yanık yağlı yani eski yağları Evet. biz bir burada depolama yapıyoruz. Evet. Yani 1000 litre şeklinde. Oradan da bunu alan şirketler var. Evet. Şirketler gelip bunu götürüyorlar. Evet, her yere atamıyorsunuz. Yok. Kesinlikle yasak. Evet. Peki geldi müşteri tekeri değiştirdi. Veya işte teker patlaktı, tamir ettiniz, gitti. 300 kilometre sonra örnek diyorum yani. Evet. Teker arabanın altında teker çıktı gitti. Evet. Mesuliyet kime ait? Bize ait. Size ait. Yani bizden kaynaklanan bir şeyse bize ait. Evet. Takmayla alakalı. Ben hani sorudan soruya geçiyorum. Türkiye'de şunu fark ettim. Arabayı tamire götürdüğün zaman diyor ki ben diyor elektriğine bakmıyorum diyor. Evet. Öbürüne götürüyorsun. Öbürü diyor ki ben diyor tekerlere bakmıyorum diyor. Ben diyor sadece motor tamir ediyorum. Böyle geziyorsun bir arabayı tamir etmek için. Finlandiya'da böyle bir şey var mı? Yok. Burada genellikle yani buradaki sistemle Türkiye'deki sistem yani %100 çok farklı. Evet. Yani biz burada arabayla alakalı ne varsa hepsini burada yapabiliyoruz. Evet, aynı yerde yapıyoruz. Aynı yerde yapıyoruz. Yani böyle arabayı getirdim işte o öbürüne götürmem lazım, öbürüne götürmem lazım ayrı ayrı. Yok. Kesinlikle öyle bir şey yok burada. Yani şanzıman olsun, motor olsun, fren olsun, alt takım olsun, teker olsun, boya olsun, kaporta olsun hepsini burada kendimiz yapıyoruz. Evet. Şimdi Finlandiya biliyorsun çok yağışlı bir ülke. Evet. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi arabanın alttaki pas. Çürüme evet. Çürüme. Çok yoruyor. Evet, çok yoğun. Genellikle yani araba yaşlandıkça yani yaşı geçtikçe arabanın bu ülkede genellikle paslanma sorunu çoğalıyor. Çoğalıyor. Evet, yani genellikle her arabada yani 3-4 yani 5 yaşından üstündeki arabalarda hemen hemen çürüme var. Var. Şimdi yeni arabalarda şunu fark ettim. Altına bir şey vuruyorlar değil mi? Paslanmaması için. Evet. Bir madde vuruyorlar. Evet, burada roste soyuz diyorlar. Evet. Paslanmayı önleyici. Önleyici ama onu genellikle sıfır gelen arabalarda kullanıyorlar. Evet. Yani arabayı sıfır alıyorsun, daha yani caddeye yani trafiğe çıkmadan bunu vuran insanlar var. Evet. Onu burada da yapıyoruz. Evet. Peki şunu söyleyeceğim çünkü bu çok önemli bir meslek olduğu için hani herkes ben yaparım falan diyor. Burada gerçekten dil çok önemli değil mi? Evet. Ha. Evet. Ya şu anda mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bir müşteri
gelip arabanın derdini söyleyince senin onu anlaman lazım. Çok iyi anlaman lazım. Tabii anlaman lazım ki doğru yapabilirsin. Biz çok yerde tamirci görüyoruz böyle şey gibi, böyle hani Türkiye'de merdiven altı işler olur ya, Evet. böyle gizli yapıyormuş gibi, şeymiş gibi. Evet. Yani çok önemli bir şey. Fince'yi çok iyi bilmesi lazım. Fince'yi bilmen lazım. Yani özellikle şöyle söyleyeyim, araba dili. Evet, yani araba. tamir dili. Tabii, tabii. Yani doktor dili gibi mesela, Evet, araba dili. mesleğiyle ilgili. Yani bilmen lazım. Mesela bazı Finliler var. Kendileri kendi dili olduğu halde Evet. arabayla alakalı parça olsun, yani Bilmiyor. isimleri bilmiyorlar. Bilmiyor, Yani evet. bu normal bir şey. Ama sizin A demeden onun armut Biz mu ayı anlıyoruz. olduğunu Biz bilmeniz anlıyoruz. lazım. Evet, evet. Biz genellikle yani bunu anlıyoruz. İş güvenliği konusunda nasılsınız? İş güvenliği. Neye dikkat ediyorsunuz? Yani iş güvenliği öncelikle bu tarafta, yani tamir bölümünde olan iş güvenliği bizim için çok önemli. Sonuçta ağır malzemeler, arabanın kalkması, inmesi, kendi güvenliğimiz dahil. Tabii. Ayakkabımız olsun, elbisemiz olsun, bunları çok dikkat ediyoruz ve uyguluyoruz. Yani bu genellikle biraz kanuna bağlı olan bir şey. Tabii. Yani bu tamir bölümlerinin mesela kontrolleri falan oluyor. Bir kontrolcü geldiği zaman sen bunları uygulamak zorundasın. Denetlemeler oluyor. Oluyor. Yani bu sık değil ama yani olabilir. Yani gelebilir. Evet. Yani geldikleri zaman da bu şeyleri uygulamıyorsan biraz sıkıntı çıkabilir. Kaç tane araba aynı anda tamir edebiliyorsunuz içeride? İçeride bir anda 5 tane araba tamir edebiliyoruz. 5 tane. Evet. Kaç tane liftiniz var? 5 tane. 5 tane liftiniz var. Şeyi fark ettim, sizde çekici de var. Bizde çekici de var. Yani. İşinize bir şey ek gelir getiriyor tabii. Bu gelir olarak evet ekstra bir gelir oluyor bizim için. Biz bu işi, yani araba işini, tamir işini yaptığımız için çekici, yani kurtarıcı da yani bu işin bir parçası. Ama her tamirhanede yok yani. Her çok nadir. Evet, çok nadir yani, bu bizim müşterilere verdiğimiz biraz ekstra bir hizmet yani. Böyle hafta sonu arayıp ya işte ben 400 kilometre ileride bir yerdeyim. Evet. Böyle şeyler oluyor mu? Yani mesafe genellikle uzak olmuyor. Evet. Yani yakın mesafeler, yani kendi müşterileri. Evet. Ama tam mesela müşterinin bir yola gidiyor. Arabası 100 kilometre öteden bozulmuş. Yani seni arıyor. Sonuçta senin müşteri, yani iyi hizmet için gidiyoruz. Yani. Gidiyorsunuz. Tabii. Evet. Bu mesleği bizim gençlere, siz de gençsiniz, Evet. öneriyor musunuz? Kesinlikle önemli. Geliri gideri nasıl? İyi mi? Yani. Geliri iyi. İyi. Yani düzgün yaparsan iyi. Tabii işini düzgün Evet, yapar. İşini düzgün, yani sağlam şekilde. Şöyle söyleyeyim, bir tamir işi genellikle nasıl diyorlar, çocukluktan yetişme. Tabii elin yatkın olacak. Tabii yani şöyle söyleyeyim, 30 yaşında tamir işini girip de öğrenmek istiyorsan bu biraz zor olur. Biraz zor. Yani tecrübe diyelim. Tabii. Yani çocukluktan gelme bir şey oldu mu, elin yatkın oldu mu, yani işini daha sağlam yapabilirsin. Evet. Ha bu arada şunu söyleyelim. İşçiye ihtiyacınız var mı? Bu soruyu muhakkak soracaklar. Evet. Yani burada cevabınızı verin, şey yapın. Aynen. Şöyle söyleyeyim, biraz önce de belirttim. Türkiye'deki sistemle Evet. buradaki sistem çok farklı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Türkiye'de genellikle bir şanzımancıda çalışmıyor bir işçi. Gelip burada sadece şanzıman işi yapan yok. Onun için zor. İşçi lazım ama dediğim gibi Bu Finlandiya'nın sistemi bilecek, bu sisteme göre çalışacak. Finlandiya kesinlikle Türkiye'yle yani çok değişik bir sistemi var. Evet. Burada mesela biz bir usta şanzıman da yapıyor, motoru da yapıyor, alt takımı da yapıyor, kaynak da yapıyor, lastik işi de yapıyor. Hepsini biliyor. Hepsini yapıyor. Evet. Ama Türkiye'de yani benim başıma geldi bu şey. Şanzımanı şanzımancıya götürmen lazım. Motoru motorcuya götürmen lazım. Lastikçi ayrı. Sürekli geziyorsun oraya. Sürekli gezmen lazım. Ama mesela burada bir araba muayeneye gidiyor. Lastik çıkıyor. Şanzımanda akıtma oluyor. Evet. Ya da alt takımda bir sıkıntı var bir arabada sadece. Bunun için sen ayrı ayrı yerlere gitmene gerek yok. Biz burada hepsini yapıyoruz. Siz burada arabayı yaptıktan sonra muayene de götürüyorsunuz değil mi? Muayene böyle bir hizmetimiz de var. Muayene de götürüyoruz. İçine dahil. Evet, Müşteri getiriyor, teslim ediyor. Diyor ki şimdi muayeneden geçmediği sorunu şu. Yapıyorsunuz, muayeneye götürüyorsunuz. Aynen öyle. Şey yapıyorsunuz. Yani genellikle çalışan bir insanın mesela vakti, biz de hafta içi mesela açık olduğumuz için hafta içi çalışan insanlarda vakitleri çok az.
Yani muayeneye git, tamire git, çok sık zamanları olmadığı için genellikle müşteri arabayı bize teslim ediyor. Biz muayeneye götürüyoruz. Muayeneden geçmeyince gelip yapıyoruz. Tekrar yani muayeneden sonra da bir kontrole götürmen lazım. Evet. Bunu da yapıp müşteriye teslim ediyorsun. Evet. Peki Türkiye'ye gittiğinizde muhakkak soruyorlardır. Evet. Şeyle ilgili falan ne muhabbetler ediyorsunuz böyle bu konularda? Ya genellikle soruyorlar değil mi? mesela yani nasıl bir şey tamir, yani genellikle gelirleri soruyorlar, zor mu, işçi sıkıntısı oluyor mu, yani çok değişik sorular geliyor yani. Evet. Şunu fark ettin mi? Biz mesela Türkiye'de bana çok soruyorlar. Diyorlar ki Finlandiya'da neden hep station arabalar? Evet. Sedan değil de station arabalar. Evet. Senin gözünden bir söyleyelim. Yani neden Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da neden insanlar station arabalar kullanıyor? Evet. Ya station burada station çok tutuluyor. Yani millet buradaki filmlerde çok kullanıyor. Sebebi arka bagajı kullanmak. Evet. Yani arka bagaj mesela çok büyük bir eşya. Çocuk arabasıdır, köpektir, kedidir. Ya da gidip bir malzeme falan almak için yani ekstra yani bagaj kısmı için daha çok tutuluyor. Tabii. Ya diyor ki bana tanıdıklarım, ya diyor Audi'yi şey yapmış diyor, station yapmış diyor. BMW diyor station yapmış diyor. Olur mu diyor, çok kötü olmuş diyor. Halbuki burada her şey Finlandiya'da sistem şeydir. Başkasına muhtaç olmayan yaşayan. Ya her şeyi düşünerekten mesela diyelim ki bir insan bir köpeği var. Evet. Şimdi köpeği sedan arabaya nasıl koysun? Örnek. Aynen. Filmlerde yani hayvansever millet olduğu için yani ya hayvansever değil sadece mesela çocuk arabası. Çocuk arabası olsun ya da bir mağaza. Sedan arabaya sığmıyor. Yani mesela bir gün gidip bir dolap almaya kalksan station arabaya atabilirsin. Yani köpeğin varsa kutusunu arka bagaja koyup köpeğini gezdirebilirsin. Evet. Yani çok şeyde yani lazım oluyor bu şey. Tabii bizim yani bizde yani pek sevilmiyor yani. Station'da sevilmiyor. Evet. Yani görünümle alakalı. Tabii bizde her şey gösteriş olacak. Aynen öyle. Her şey Kara Şimşek gibi böyle şey olacak. Aynen. Yani ister istemez yani station arabanın yani sedan araba station arabadan daha güzel görünüyor dış görünüş olarak. Biz de bu şeyi sevdiğimiz için sedanı tercih ediyoruz. Türkiye'de gençler şeye çok sever, çok düşkünler. Ya arabanın sesi biraz değişik olsun. Modife. İşte camlar siyah olsun. Evet. Önüne bir şey takarım. Evet. Burada kanunlar ne diyor? Neyi yapabiliyorsun, neyi yapamıyorsun? Burada modifeli araç yani yasak değil. Evet. Modifeli araçlar genellikle alçak oluyor. Evet. Alçak araba da burada tutulmuyor. Sebebi buradaki Çok engebeli kış şartlar. Aynen. evet yani normal yere sürtme falan olduğu zaman mesela bu modifeli araçların ekstra taktığın modifeler kırılıyor. Onun için tutulmuyor. Egzoz yani ses için burada yasak. Evet. Yani Yani öyle şeydeki gibi Türkiye'deki gibi öttüren bütün cadde herkes bana baksın yapamıyorsun. Arabanın orijinalde varsa olur ama ekstra polis yakaladığı zaman ceza verebilir. Evet. Şeyler nasıl peki? Yan camlar siyah, ön cam falan Türkiye'de hepsini yapıyorlar. Evet. Burada ön camlar kesinlikle yasak. Muayeneden geçmiyor. Evet. Yani muayeneden arabayı götürdüğün zaman ön camlarda ya da yani yan kapılardaki camlarda ya da önde film varsa muayeneden geçmiyor. Söküp tekrar götürmen lazım. Evet. Burada peki sizin tamiratta sadece araba mı tamir ediyorsunuz? Geldi bir motosiklet. Evet. Yapıyor musun? Yok, motosiklet yapmıyoruz. Veya büyük pick-up bu tür şeyler, büyük araçlar. Yarım kamyonet şeklinde yapıyoruz. Onları yapıyorsun. Evet. Liftiniz kaldırabiliyor. Evet, kaldırıyor. Evet. Bir mekan açabilmen için, bir tamirci dükkanı açabilmen için, yeri açabilmen için bir belge falan gerekiyor mu? Hani benim param var, malzeme buldum bir yerden, açabiliyor muyum böyle? Tamirhane açman için belli bir belge lazım değil. Yani ustalık belgesi, kalfalık belgesi gibi belgeler lazım değil. Normal tamirhane yani işletmeci olarak da açabilirsin. Evet. Lazım değil. Ama tamirhanenin içinde kullanılan malzemeler ya da yani mesela egzoz ölçüm aleti. Evet. Tamirhanede varsa
Bunun ayrı bir izni olması lazım. Belgesi olması lazım. Belgesi olması lazım, izni. Belge lazım değil ama izni. Evet. Devletten ayrı bir tane izin alman lazım. İznin yoksa egzoz ölçümü yapamazsın. Ayrıyeten klima gazı Evet, dediğimiz. evet, klima gazı. Bunun ayrı bir kursu var, ayrı bir diploması var. Evet. Yoksa yani belge yoksa klima gazı arabaya yani koyamazsın. Koyamaz. Yok. Sizde kaynak var, onun da ayrı bir belgesi. Onun da ayrı bir belgesi var. Döytülük kortu diye dediklerimiz. Ayrıyeten mesela diyelim benim de ehliyetim var. Evet. Ama ben çekiciyi kullanamam. Kullanamaz. Onun için de ayrı bir Onun için de ayrı amatör petrobüs dedikleri bir yani mesleki bir belge şey var. edinmen Meslek lazım. kartı dedikleri Evet. bir belge var. Onu alman lazım. Evet. Bir de iş güvenliği kartı var mı? Sizde mecburiyet var mı? O da var. Tabii iş güvenliği kartı. Çalışan herkeste iş güvenliği kartı var. Mesul olan bir kişide olması lazım. Ha, bir kişi. Evet, başında sorumlu. durur, evet. Sorumlu olan kişide olması lazım. Evet. Evet. Klima biraz önce belirttim. Klima gazı yani Patlayıcı olduğu için mi yoksa? patlayıcı bir de normal bu klima gazı dışarı çıktığı zaman yani kanun yani ümperisto ricos diyorlar buna. Tabii çevreyi Kirletme diye yani onun belgesi normal kurslara gittiğin zaman bu şeyleri söylüyorlar. Evet. Yani bu belge yoksa kesinlikle yasak. Yani bir de çok önem veriyorlar. Kesinlikle yasak. Ayrıca belgeyi aldıktan sonra da resmi kuruma bildirmen lazım. Evet. Belge Onaylaman numara lazım. onaylaman lazım. Evet. Dükkanda onaylı klima yoksa basamazsın klima gazını. Şey yapıyor musunuz? Teker değiştiriyorsunuz. Teker değiştiriyoruz. Evet. Teker değişiminde. Satıyor musunuz? Satıyoruz. Satıyorsunuz. Evet. Hem satıyorsunuz Hem satıyoruz hem değiştiriyoruz. Evet. Evet. Peki Finlandiya'da paslanmadan hariç böyle büyük bir vika genellikle nereden geliyor arıza arabalar? Genellikle En çok genellikle yağ akıtmasında da oluyor. yağ akıtıyor. Yağ akıtması arabalarda. Evet. Yani soğuktan dolayı da olabilir. Kışın peki burası çok soğuk bir ülke biliyorsunuz. Evet. Kar, kış, arabalar geliyor. Nasıl önce temizliyorsunuz arabayı? Nasıl yapıyorsunuz? Genellikle şimdi dediğiniz gibi çok kar yağdığı için Buz oluyor arabada, oluyor tabi. yani pek bizim işimize engel olmuyor. Sonuçta şöyle bir şey var. Yani ister istemez yani 1 metre kar falan oldu mu arabanın üstünde biz dışarıda temizliyoruz. Evet. Öyle içeri alıyoruz. Ama yani iş yerimizde de normal suyun aktığı yani sıcak olduğu için çabuk eriyor yani sıkıntı çıkmıyormuş yani. Boyalama var mı? Yapıyoruz. Biz kendimiz burada kaporta işi yapıyoruz. Boyama ayrı bir yere Ayrı bir. götürüyoruz. Tabi Evet. oranın özel Yani havalandırması. anlaşmalı olduğumuz Tabii, havalandırması olması lazım. yani var. Anlaşmalı olduğumuz boya yerleri var. Oraya götürüyoruz. Peki bir tamirat yaptınız, arabayı tamir ettiniz. Garantisi ne kadar? Garanti veriyor musunuz? Garanti veriyoruz. Her yaptığımız işin parçadan parçaya değişiyor. 1 yıl, 2 yıl. Bir sorun çıkarsa getirip tamir ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani yaptığımız hem işin garantisi hem de parçanın garantisi. 1 yıl parçadan parçaya değişiyor. 1 yıl, 2 yıla kadar garantili. Peki son yıllarda Finlandiya'da bu elektrikli arabalar çoğaldı. Evet. Nasıl sizin durum? Artış var mı? Buna göre bir eğitim falan alıyorsunuz mu? Ekstra bir şey hani? Normal elektrikli arabaları için elektrik bölümü yani akü. Tabii. Yani elektrik aküsüyle alakalı bizim iznimiz yok. İzniniz yok. Bunun için Yani batarya dediğimiz alttaki aküler. Evet. Onun için mühendislik diploman olması lazım. Elektrik mühendisi. Tabii arabayla alakalı. Olmadığı halde ona dokunma hakkın yok. Ama diğer tamiratları yapıyorsunuz. Normal Teker. elektrikli arabaların alt takım teker yani Bu diğer şeyleri alakalı tamir hepsini ediyoruz. yapıyoruz. Evet, o yapıyoruz. şeyleri yap- Elektrik hibrit arabaların Evet. tamirini de yapıyoruz. Bizim ayrıca hibrit arabalarıyla alakalı bir şeyimiz var, diplomalarımız var. Evet. Hibrit Finlandiya'da çok tutuluyor. Hem benzin hem elektrikli. Evet. Elektrikli arabalardan daha çok tutuluyor. Daha çok tutuluyor. Çünkü şu fark edildi Finlandiya'da, Kuzey Avrupa'da
Elektrikli arabaların range'i, yani o 400 kilometre gidiyorsa kışın neredeyse yarıya iniyor. Soğuk çok etkilediği Soğuktan için. dolayı düşüyor. Evet, yani hemen yarı yarıya düşüyor diyebiliriz. Evet. Yarı yarıya düşüyor. Genellikle yani kış ülkelerinde elektrikli arabalar tutulmuyor diyebilirim. Peki yedek parça bulmada zorlanıyor musunuz? Ya bir geldi bir araba, Evet. işte bir bozulmuş bir yeri, parçaya ihtiyacı var. Finlandiya'da parça bulmak zor mu? Kolay mı? Sizde yoksa en yakın nereden getirebiliyorsunuz? Bizim tamirhanen Finlandiya Fixus dediğimiz zincirlemeye bağlı olduğu için bizim parçalar genellikle oradan geliyor. Oradan geliyor. Yani onlar yoluyla hallediyoruz. Tabii her şey kodlu. Kodlu olan parçalar, yani biz sadece e-mail yoluyla gönderiyoruz. Onlar araştırıyor, varsa yani parçaların %80'i bulunuyor. %80'i bulunuyor. Bulunmayan parçaları onlar, yani Fixus dediğimiz zincirleme firması hallediyor bize. Evet. Yani başka onlarda yoksa yurt dışından olabiliyor ya da hiç yoksa ikinci el, yani çıkma. Evet, çıkma buluyoruz. Evet. Peki buraya gelmiş tamir ettiğiniz en böyle değişik, ilginç araba neydi? Böyle aklında kaldı. İlginç araba. Böyle şunu bir fotoğrafını çekeyim ya, bunu da mı tamir ettik? Evet. Dediğiniz böyle bir... Ya şöyle söyleyeyim, şimdi hani öyle bir düşüncemiz, yani şöyle söyleyeyim, olmadı çünkü biz genel bir servisiz. Evet. Yani belli bir marka tamir etmiyoruz. Her markayı tamir ediyoruz. Tabii mesela Mercedes'in kendi şeyi var, tamiratı var. Evet, Mercedes yani götürüp yetkili servis mesela evet, Mercedes, ama bizde genel servis. Yani biz her marka arabaları tamir ediyoruz. Ama yani tabii şimdi isterseniz çok pahalı bir araba oluyor. Evet. Yani mesela nasıl söyleyeyim? Yani değişik bir araba, mesela bize elektrikli bu Tesla arabalar yani 2 sene önce falan çok nadir olduğu için mesela herkese değişik geliyordu. Evet, değişik. Mesela normal bize geldiğinde yani tabii değişik bir araba için bir elektrikli araba ilgi çekiyor. Yani evet. şöyle, yani elektrikli araba pek tecrübe, mesela tamirci şöyle düşünüyor. Tecrübemiz yok, elektrikli araba nasıl yapalım? Ama normal elektrikli arabanın alt takımları falan normal araba yani. Evet, tabii. Sadece motoru yok. Tabii. Yani bize bir ilginç geliyor ama yani böyle çok böyle, yani bu araba da bize mi geldi dediğimiz bir araba yani olmuyor yani. Her araba, mesela lüks arabalar geliyor, normal yani karşılıyorsun bir şey. Peki boş zamanlarında bir yere gittiğinde böyle hani gördüğün bir şey olmuş, bir yardım el atıyor musun? Var mı arabada malzeme? Kendi arabanda. Muhakkak vardır yani. Arabada malzeme yok ama bazen yani dediğin gibi mesela karşılaşıyorum. Evet, duruyorsun. Araba mesela markete gidiyorum, arabanın kaputunu açmışlar, bakıyorlar. Mesela ister istemez mesela bu alanda olduğumuz çekiyor hemen. yani ilgi çekiyor, mesela gidip soruyorum, yardım edeceğim bir şey var mı? Evet. Yani bazen tamir ettiğimiz bile oluyor yani, mesela ufak tefek şeyler olunca tamir ettiğimiz de oluyor yani, ya da aküsü bitmiş, yardım ediyoruz. Yani ilgi çekiyor. Yani bu şeyde olduğumuz için, bu meslekte olduğumuz için yani ilgi çekiyor. Mesela kaputu kaldırmış, ister istemez ilgi çekiyor. Yani. Peki Finlandiya, biz hep şöyle deriz, Finliler de der, autokansa. Evet. Yani araba halkı, araba toplumu. Evet. Burada böyle gerek formula olsun, gerek rally olsun, evet, bu yarışlar çok. Geçen gün biz bir de piste gittiydik. Evet. Senin böyle şeylere ilgin var mı? Takip ediyor musun? Ya, burası tam yeri zaten. İnsanlar evet, böyle çok düşkündür arabaya. Şöyle söyleyeyim, hani böyle pek yani normal biz bu işin içinde mesela haftanın 5 günü olduğumuz için genellikle iş dışında arabalar pek ilgimizi çekmiyor. Yani uzak dursun, durmak istiyoruz. Bazen arkadaşlar mesela yani iş dışında araba muhabbeti, ya benim arabam böyle olmuş, ne olabilir mesela, kulakları kapatmak istiyor mesela. Normal iş dışında genellikle ben yani ilgilenmek istemiyorum. Evet. Tabii yardım konusunda o ayrı bir şey ama yani ilgilenmek istemiyorum. Tabii yani bu eski arabalara bir şeyim var yani. Bir ilgim var. Evet. Eski onların da şeyleri oluyor, böyle Kerho dediğimiz kulüpleri oluyor. Kulüpleri oluyor. Evet. Genellikle o messuları da oluyor. Fuarları oluyor. Fuarları oluyor. Normal biz bu bağlı olduğumuz zincirleme biz böyle yerlere yani
ücretsiz Tabii, gidebiliyoruz. sizi Yani bizi davet ediyor. ediyorlar. Evet, davet. Yani bizim yani gitme hakkımız oluyor. Yani bu zincirleme davet ediyor bizi. Senede 2 defa da Finlandiya'da oluyor. Evet. Biz gidiyoruz yani. Bu eski arabalar, antika arabalar oluyor. İlgimi çekiyor yani. Müşteri bu bölüme girebiliyor mu? Ee, Veya girerse bir şey olursa sigorta karşılıyor mu? Bu tamir bölümüne normalde tamir bölümü Finlandiya'da ofisler ayrı oluyor. Yani Evet. bir bölüm Sizin ayrı de çok oluyor. güzel bir ofisiniz Evet, var. bizde ayrı bölümler. Tabi orada cam var. Evet. Müşteri İzleyebilir. ofis bölümden bakabilir. Ama tamir bölgesine kesinlikle girmesi yasak. Yani gireyim arabanın altına bakayım ya da göstereyim kesinlikle yasak. Yani kanunen yasak. Evet. Diyelim ki müşteri kendi rızasıyla, Evet, kendi isteğiyle, kendi arzusu. mesuliyetiyle arabanın altına girip bakmak mı istiyor? Bakamaz. Kanunen gelemez. Bir şey olduğu zaman Sorumlu sizsiniz. sorumlu biziz. Kesinlikle vakutus karşılamıyor. Vakutus dediğimiz sigorta karşılıyor. Sigorta karşılamıyor. Sigortanın kanunlarında yani var. Müşteri kendi mesuliyeti dahilinde bile arabanın altına giremez. Sizde randevu şey var mı? Yani ben arabam yolda bozuldu. Bir sorunu var. Hiç telefon etmeden, şey etmeden geldim. Tamir ediyor musunuz? Yoksa randevu mu almam lazım? Randevusuz araba almıyoruz. Almıyorsunuz. Almıyoruz. Biz genellikle randevuyla çalışıyoruz. Günlük çıkarabileceğimiz araba adeti kadar alıyoruz araba. Alıyorsunuz, evet. Yani diyelim ki 15 Ekstra iş almıyorsunuz. ekstra iş almıyoruz. Yani diyelim ki günde yani 5 elemanla 5 tifle 20 araba yapabiliyorsak sadece 20 araba alıyoruz. Evet. Onun dışında almıyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Bazen yani küçük şey. Çok küçük bir sorun Küçük yani diyelim lamba yanmış. Evet. Yani ufak tefek şeyler olunca yani alabiliyoruz. Evet. Ama tabii işimizi bırakıp da gitmiyoruz. Tabii Mesela tabii diğer müşteri işi çünkü zamanında teslim tabii etmem yani lazım. çünkü randevulu araç aldığınız için o arabaların yani zamanında teslim edilmesi lazım. Randevusuz araba küçük işler olunca alıyoruz. Yani müşteri direkt ben geldim, yağımı değiştir, frenlerimi değiştir, balatalarımı değiştir almıyoruz. Almıyorsunuz. Tabii yani biraz sessizlik olursa mesela günlük araçlar bitmişse Evet. yani boşluk O zaman el varsa atıyorsunuz. yani alıyoruz. Ama onun haricinde randevusuz kesinlikle araba almıyoruz. Nasıl içeride şimdi 4-5 araba olduğu zaman gürültü oluyor mu? Kulaklık falan kullanıyor yani- mu? Bazen şey olur Evet, kulaklık şart. yani ses şeyi. Kulaklık normal kanunda diyor yani kulaklık takman zorundasın. Biz de iş gereği takıyoruz çünkü o belli. Bazen normal burada çok büyük bir gürültü olabilir yani sonuçta sen arabayla demirle mermiyle çalıştığın Tabii. için gürültü oluyor. Onun için kulaklık takmak zorundasın. Kompresör kullanıyorsunuz, şeyle tekerleri değiştir, Yani tabii kaynarken. sonuçta yani demirle çalıştığı için ister istemez gürültü var yani. Evet. Finlandiya'da meslek okullarına gerçekten çok önem veriyorlar. Bu meslek okullarıyla ilgili, bu bölüme eğiten, bu bölüme öğrenci yetiştiren okullarla işbirliği yapıyor musunuz? Size stajyer geliyor mu? Veya biri bu konuda burada staj yapmak istese Evet. gelebilir mi? Evet, bizim meslek okuluyla anlaşmalarımız var. Genellikle bunlar meslek okulları da yani belli tamirhanelerle anlaşma yapıyorlar. Çünkü yani bir stajyer gönderdikleri yerin nasıl bir yer olduğunu bilmeleri lazım. Yani güvenmeleri Tabii. lazım. Sonuçta bu stajyeri bize emanet ediyorlar. Onun için yani belli tamirhanelerle anlaşma yapıyorlar. Anlaşmalarımız var. Stajyer kabul ediyoruz biz buraya. Bunların zamanı genellikle yani 3 aydan 6 aya kadar oluyor. Evet. Evet. Yani stajyerlere genellikle biz de yardım etmek istiyoruz. Sonuçta bunlar gelecek vaat ediyorlar. Evet. Öğrenmek istiyorlar. Onun için elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Peki şu hiç aklınızda şu geçti mi? Ya bırakayım şu tulumu, okulu gidip öğreteyim orada diye. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, belki meslek okullarındaki öğretmenlikle tamircilik ayrı bir şey olabilir yani çünkü öğretmenlik yani farklı bir şey. Yani burada iş başında Tabii, mesela tabii. göstermek ayrı bir şey.
Mesela bazen aslında başımıza geliyor, stajyer mesela bize diyor ki ne, biz okulda böyle yapmıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Şimdi uygulamalı farklı oluyor. Kitapta Farklı oluyor. Yani bir stajyer buraya geldiğinde yani gerçekten adımları biraz daha fazla atıyor. Yani daha çok öğreniyor. Uygulamalı olduğu için daha çok öğreniyor. Evet. Evet. Fark ettim ben. Siz çok dillisiniz burada. Evet. Kaç tane dil konuşuyorsunuz? Burada Elemanlar. Burada ofis bölümünde Türkçe, Kürtçe, Fince, İngilizce, İsveççe, Yani 5-6 dilde hizmet veriyorsunuz. hizmet veriyoruz. Yani bu dillerde sıkıntı çekmiyoruz. Bunların dışında ayrı diller gelirse Arapça dediğiniz, Farsça. Evet. Yani farklı dil olunca Arapçada elemanlarımız var. Yani ofis bölümünde değil ama tamir bölümünde yani yani anlaşmazlık olursa yardımcı oluyoruz yani o şekilde de. Çünkü biz Başkent bölgesindeyiz. Burası böyle çok kültürlü, çok çok dilli bir bölge olduğu için, özellikle sizin bölgeniz çok olduğu için. Yani her türden, yani her ülkeden insanlar bulunduğu için yani tabii bu anlaşılır bir şey. Yani mesela yeni gelmiş olabilir bu ülkeye. Diyelim ki Arapça konuşuyor, Fince daha konuşamıyor. Yani anlıyoruz o zaman. Yani ama o konuda da yani sıkıntı yok. Yani hallediyoruz yani. Bir de aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Finlandiya'da çoğu arabada kanca var. Evet. Ya Türkiye'de diyorlar ki bu kanca takılır mı bu? Evet. Bu arabaya yakışmaz bu kanca. Evet. Ben de normal Türkiye'ye gittiğimde söküyorum genellikle. Çünkü bazı çok söylüyorlar, bu kancayı niye takıyorsun? Arabanın görüntüsünü bozuyorlar. Çok bozuyor diyor. Halbuki bilmiyorlar ki yani kanca ne işe yarıyor Finlandiya'da? Kanca şöyle söyleyeyim, yani sen kendi arabanı kamyona çevirebiliyorsun. Evet. Yani bende şahsen bende trailer var. Yani römork var. Yani çok kullanıyorsun. Yani bugün mesela trailer Türkçesini Römork. Evet. Römorkla sen bir ev taşıyabilirsin. Evet. Yani bunu eğer arkada çekicin varsa bunun için ekstra gidip araba kiralamana gerek yok. Sen kendi arabanla halledebiliyorsun. Finler çok önem veriyor buna. Ben çok kullanıyorum şahsen. Yani çok lazım olan bir şey yani. Mesela diyelim ki bir masa alacağım. Evet. Ya benim başka bir araba kirala, onu nasıl getireceğim oradan buraya? Evet. Trailer'ı takıyorum. Bu trailer de çok, yani bu römorklar da çok hafif. Evet. Ayrıca ışığı da alıyor arabadan. Öyle. Direkt arabadan alabiliyorsun. Var. Evet, plakası var, var. Aynen. Öyle. Yani dediğin gibi Türkiye'de biraz farklı karşılıyor. Çünkü aslında Türkiye'de fazla kullanmıyorlar böyle şeyleri. Evet. Yani römork falan çok nadir olduğu için bence yani arabanın arkasına römork mu takılır diyor. Bu traktör mü diyor yani takılır mı diyorlar. Yani burada çok kullanıyorlar. Biz burada da o hizmeti veriyoruz. Yani kanca takıyoruz. Kanca takıyor musun? Takıyoruz evet. Fiyatı ne kadar sürüyor? Tahminen yani böyle bir kancası olmayan bir arabaya kanca takıyorsunuz. Evet, yani arabadan araba değişiyor ama 1500 arası. Evet, değişiyor. Yani arabadan arabaya değişiyor. Ayrıyeten onu eklemeye gerek yok. Benim bildiğim Türkiye'de son yıllarda bunu yapıyorlar. Ayrıyeten o arabanın kağıdına eklemen lazım kanca var diye. Evet, yok burada ayrıyeten bildirmene gerek yok. Yani çünkü arabanın yani bir ekstra uzaması ya da genişlemesine hiç mani değil yani. Evet. Yani onun için yani burada bilgilendirmeye hiç gerek yok. Yani herhangi bir yere bildirmeye gerek yok. Evet. Burada zaten bir de söyleyelim. Trafik çok önemli. Evet. Trafik pistefi yani noktafi. Evet. Orada arabanızı hem kaydediyorsunuz. Aynen. Vergilerinizi, arabanın vergilerini falan orada yapıyorsunuz. Aynen. Bir sorunu, sıkıntısı varsa orada böyle çok muayene zamanlarını yani her şeyi oradan görebiliyorsun yani. Trafik nokta fi oradan görebiliyorsun. Arabayla alakalı yani kendi arabanla alakalı her şey orada yani teker ebatıymış, yani muayenesiymiş. Her şeyi görebiliyorsun orada. Çok önemli bir sayfa orada. Ayrıyeten burada da şöyle söyleyeyim, Trafikom'dan bahsettik. Burada ruhsat yok. Ruhsat yani dijital olarak yani polis falan bakmak istiyorsa dijital olarak görüyor. Evet. Yani ayrı ehliyetinden görüyor zaten hepsini. Evet, görüyor. Ehliyet de gerçi burada yani polisler yani bir durdurmaz olduğu zaman yani her şeyi dijital olarak görüyor. Tabii. Ehliyetin yanında yoksa yani onun belli TC yani filmlerini kimlik numarayla görebiliyorlar. Ayrıca ruhsatı bulundurmak zorunda değilsin. Evet. Arabada. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de ruhsat bulunmak zorunda.
Finlandiya'da lazım değil. Kimlik yetiyor. Sen sürücü Kimlik belgesi yetiyor ver. ya da plakayla gözüküyor. Yani bazen öyle durumlar oluyor. Ehliyetin üzerinde olmadığı halde dahi yine tamam sana ait bir Evet, şey. çünkü Buna- görüyor senin Tabii, tabii. mesela yani kimlik numaranla hangi ehliyeti kullanıyorsun, A mı, B mi, C mi hepsini görebiliyor. Evet. Yani aileten yanında bulundurmana gerek yok. Yani bulundurmak iyi bir şey ama yoksa da sıkıntı değil. Evet. Evet. Şimdi bura soğuk bir ülke olduğu için bu Kuzey Avrupa'da şey var. Webasto, içi otomatik ısıtıcı. Bir de ön tarafta plakanın yanında böyle şey yeri var. Evet. Fişi takıyorsunuz. Evet, elektrikli Evet, ısıtıcı. elektrikli ısıtıcı motorunuzu ısıtıyor şeyden önce. Evet. Bu hizmetleri de veriyor musunuz? Webasto tamiri, ön o şeyler mesela diyelim ki benim arabamda yok ama ben takmak istiyorum. Evet. Dediğiniz gibi bu ülke soğuk bir ülke olduğu için kışları bazen eksi 30'a kadar Evet. düştüğü için diyelim ki sabah gidiyorsunuz arabanız buz gibi. Bu ülkede çok tercih ediliyor. Webasto ya da Lohkolemetin dediğimiz yani motor ısıtıcısı dediğimiz özellikler takılıyor arabaya. Yani bu ülkede de diyebilirim ki %80 araçlarda var. Var. Çünkü faydası var. Yakıt tasarrufu, Yakıt tasarrufu, motor şey oluyor. motor çabuk ısınıyor yani ya da arabaya bindiğinizde motorun ısısı falan hep şey hazır oluyor. Biz burada Webasto takmıyoruz. Ama motor ısıtıcısı takıyoruz. Takıyorsun. Lohkolemin dedikleri ısıtıcıyı takıyoruz. Ama Webasto takmıyoruz. Webasto takmıyoruz. Diline sağlık. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel, çok bilgilendirici bir program oldu. Burada Başkent bölgesindeyiz. Sizin iletişim bilgilerinizde mekanın adresini de alta ekleriz. Tamir etmek isterseniz önceden arayın. Randevunuzu alın. Randevusuz Gelin en gelmeyelim. şekilde, profesyonel bir şekilde. Ben de arabamı tamir ettirdim. Çok da şey kaldım, memnun kaldım. Teşekkür ederim. Evet. Bir başka programda görüşmek üzere. Finlandiya'dan selamlar. Hoşça kal. Teşekkürler.